Merhabalar, Trump ve Hollywood'la yaratılan yenilmez ABD imajı tüm dünyanın gözü önünde gittikçe artan bir hızla çökmeye devam ediyor. ABD uçak ve helikopterleri peş peşe vurulup düşerken ABD'nin çaresizlik içerisinde istediği ateşkes çağrısı İran tarafından reddedildi. Komedyenlikte Zelenski'nin artık en büyük rakibi benim gözümde Trump'tır. ABD yancısı Körfez ülkeleri ise İran Savaşı ile birlikte aslında birer devlet değil, modernize edilmiş kabile devletleri oldu gerçeğini en acı yoldan çaresizlik içerisinde öğrenmeye başladılar. ABD'nin koruma sözü vererek paralarını aldığı Körfez ülkeleri İran saldırılarıyla gün be gün perişan olmaya devam ediyor ve hiçbir şey yapamıyorlar. Epstein dosyalarıyla bu savaşa zorla sokulan Trump artık sona geldiğinin farkında ama çaresiz. Ekranlar karşısındaki tutarsızlığını bazen öyle arttırıyor ki kendime şu soruyu sormadan edemiyorum. Acaba bu adam daha sonra yargılamadan kurtulmak için, kaçmak için deli numarası mı yapmaya başladı diye düşünüyorum. Hep söylemişimdir, Rusya-Ukrayna savaşı dünyadaki sistem değişikliğini başlatan savaştı. Genişleyerek İran, ABD, İsrail savaşına evrildi ve çok yakında bu ateş Avrupa'yı da yutmak üzere her an parlayabilir. Çok ilginç gelişmeler oluyor. Korku dalgası Almanya'yı sardı ve artık Almanya'da askerlik çağındaki erkekler uzun süre ülke dışına çıkmadan önce izin almak zorunda. Ülkede savaşacak erkek kalmadığı için sokaklardan ambulans ve pizza arabası süsü verilmiş araçlarla zorla insan toplayan Ukrayna'nın da İran, ABD, İsrail savaşına taraf olarak gönderdiği 21 uzman Dubai'de İran tarafından yapılan nokta atışı bir saldırıyla öldürüldü. Görülmez ve yenilmez olarak pazarlanan ABD uçakları da raid yemiş sinek gibi ucuz İran füzeleriyle peş peşe indirilirken Trump'ın sonucunu bile bile girişecek kara harekatı hazırlıkları ise hız kesmeden devam ediyor. Muhtemelen İran Savaşı ABD tarihinin en trajik sayfalarından birisi olacak. Yine özel bir içerikte karşınızdayım. Sizlerden ricam abone olarak, videoyu beğenerek ve kısa da olsa bir yorum yazarak bana destek vermeniz. Ayrıca katıl butonuna tıkladığınızda göreceksiniz. Çok sembolik bir rakamla bana destek olabilirsiniz. Yapan herkese teşekkürler. Uzatmadan devam edelim. Ben artık ABD'nin sonucunu bildiği halde ne pahasına olursa olsun İran'a kara harekatına başlamasına kesin gözüyle bakıyorum. Hemen sebeplerini açıklayayım. Düşürülen ABD uçaklarından sonuncusu A-10 Thunderbolt uçağıydı. Bu uçağın en büyük özelliği ise tank katili olarak anılması ve yerdeki imhası zor büyük hedefleri imha etmesindeki başarısı. Ama o başarı günümüzde biraz tarih olmuş durumda. Neyse, size bu A-10'larla ilgili biraz önemli bilgiler vermek istiyorum. ABD'nin bu artık modası geçmiş sayılan uçakları Körfez'e taşımasının tek bir sebebi var. Bir kara harekatı öncesinde kıyılara konuşlanmış olan füze rampaları, kamyonlar, iş makineleri ve tankları imha ederek çıkartmayı kolaylaştırmak. Bu uçaklar savaş alanı üzerinde 300 metre altındaki irtifalara inip büyük kanat alanı sayesinde düşük hızlarda yerdeki düşman unsurlarını ateş altına alma potansiyeline sahip. Kısa ve ham pistlerden de iniş kalkış yapabilmesi A-10'ların cepheye yakın alanlardaki harekat önceliğinde çok önemli. Bu arada oldukça da dayanıklı bir uçak. Bu da ona geniş bir savaş yarıçapı ve savaş alanında uzun süre havada kalma yeteneği veriyor. Zırhı sayesinde hayatta kalma olasılığı pilotlar için çok yüksek. Hasara karşın pilotun uçağı üsse geri döndürebilecek şekildeki dizaynı ve menzili bu uçağın en dikkat çekici unsurlarından. Pilot kabininin etrafı 3,8 santim kalınlığında titanyum zırhla kaplı. Ama uçağın tümü zırhlı değil. Zırh sadece kokpite ve yakıt deposuna uygulanmış vaziyette. Bu uçağın dizaynında performanstan çok alçak irtifa yani 300 metre seyirlerinde yerden açılacak ateşe karşın hedefin imhası ve üsse dönebilme imkanı esas alınmış. Bu özellikleri de kullanıcı pilotların uçağa güven duymasına ve hedefe giderken konsantrasyonunun bozulmamasını, korkmamasını sağlama amaçlı.
Geçmişte başarıları var. Birinci Körfez Savaşı'nda bazı A-10 uçaklarında gövde ve kanatlarda 30 santim civarında uçak savar mermi delikleri olmasına rağmen hepsi üsse geri dönmeyi başarmış. Bu A-10 Thunderbolt'ların en büyük başarısı da deniz seviyesindeki düz bir arazide gerçekleşen Birinci Körfez Savaşı. Uçağın üretim esaslarına uygunluk gösteren bir coğrafya olan Irak'ta 144 adet A-10 Thunderbolt toplam 8100 sorti yapmış. %95 göreve hazırlık ve başarı oranıyla da tüm savaşta harcanan Maverick mermilerinin %90'ını ateşlemiş ve hedefi bulmuş. Bakın, hedefleri arasında zırhlı araçlar, personel taşıyıcılar, ikmal konvoyları, Scout Launcher'ları yer almış. A-10'lar 987 Irak tankını, 1200 topçu bataryasını, 9 tane SAM Launcher'ını, 96 radar istasyonunu, 2000 kadar da kamyon ve taşıyıcı aracı tahrip edip dümdüz etmişler. Ayrıca Kuveyt sınırında 2 adet Mi serisi Irak helikopterini de top ateşiyle indirmişler. Birinci Körfez Savaşı'nda bir A-10 sağ motoruna tam 45, sol motoruna ise 20 adet 20 milimlik 2 tane uçak savar mermisi gelmesine rağmen hem de patlamış iniş takımlarıyla üste dönebilmiş ve sorunsuz bir iniş gerçekleştirmiş. Ama ve lakin günümüzde bu A-10'lar artık modası geçmiş ve modern roketlere karşı neredeyse savunmasız uçaklara dönüşmüş vaziyette dostlar. A-10'un dünyadaki tek kullanıcısı da ABD ve modernizasyon programıyla 2040'a kadar görevde tutmayı planlıyorlar. Ama görünen o ki elde kalanları da İran'da harcayacaklar. Ben bunu çıkartıyorum. Bu uçaklar bir ara hibe kapsamında Türkiye'ye de önerildi ama Türk Hava Kuvvetleri modernizasyonu günümüz koşullarına çok uygun olmayan ve bakım maliyetleri devasa olmasına rağmen işlevselliği neredeyse bitmiş sayılan bu uçaklar almayı reddetti, onun yerine saldırı helikopterlerine yöneldi. İran'da artık Rusya ve Çin'in desteği sayesinde görünmez olduğu iddia edilen F-35'leri, F-15 Tomcat'leri bile böcek gibi indirebiliyor. Biliyorsunuz ki ilk dalgada gönderilen bir A-10'da anında vurulup indirildi. Dedim ya, A-10 sevkiyatlarını gördüğümde artık kara harekatının kaçınılmaz olduğunu düşünmeye başladım. İsrail'in korkunç baskısı ve Epstein dosyasındaki kademe kademe sızdırılan görüntüler Trump'ın kara harekatından kaçışını imkansız bir hale getirdi. Sonucu büyük bir kıyımla sonuçlanacak kara harekatıyla da ABD tamamen bu savaşın içine çekilecek ve çıkması imkansız bir hale gelecek. Gönderilen tüm ABD askerleri geri dönmeyecek ama bu İsrail'in umurunda değil. Onlar da bu savaşın artık dönüşü olmadığının farkında ama hesapları tutmuyor ve sırayla elde patlıyor. İran'ın elinde hala aylarca yetecek füze stoğunun olduğu da ABD'liler tarafından kabul ediliyor ve Rusya artı Çin'in desteğiyle de İran'ın lojistik sıkıntısı çekmeyeceği malum. ABD ve İsrail içinse durum bunun tam tersi. ABD ordusu yetkilileri azalan silah stokları sebebiyle alarm veriyor ama onları çok da dinleyen yok. Biliyorsunuz ordu karmaşık durumda. Bakın, bugün çok ilginç bir gelişme yaşandı. Girişte bahsettiğim Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde askerlik hizmet modernizasyon yasasının yürürlüğe girdiği anımsatıldı ve yasadaki değişikliklerin askerlik yaşındaki erkekler için ciddi sonuçlar doğurduğu ve kimsenin dikkatini çekmeden yürürlüğe giren bir düzenlemenin de bulunduğu aktarılan bu haberde İlgili yasanın 3. maddesinde 17 yaşını dolduran erkekler 3 aydan daha uzun süre Almanya'dan ayrılmak istediklerinde Alman ordusunun ilgili kariyer merkezinden izin almak zorunda olduğunun yer aldığı belirtildi. Özgürlükler ülkesi Almanya'da Alman erkekleri artık Avrupa içerisinde kalmak istediklerinde izin almak zorundalar. Çünkü Almanlar artık ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'yı destekleyemeyeceğini, silah ve para yardımlarını kesmek zorunda kalacağını ve o gün itibariyle de Ukrayna'nın bir gün bile direnemeyeceğini çok ama çok iyi biliyorlar ve daha önemlisi
Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya yaptıkları inanılmaz çok miktarda silah, para ve cephede savaşan asker yardımlarının adisyonunun eninde sonunda Putin'e ödenmek zorunda olduğunu biliyorlar. Almanların Rus korkusu ve travması inanılmaz derecede büyüktür. İkinci Dünya Savaşı'nda Barbarossa operasyonuyla saldırdıkları Rusya sonrasında Nazi Almanyası'nın üstünden dozerle geçmiş, ülkeyi ortadan ikiye bölerek tam 50 sene boyunca işgal etmiş ve yapılanların adisyonunu unutamayacakları bir şekilde ödetmişti. Şimdi Almanlar aynı korkuyu iliklerine kadar hissediyorlar ve ABD'nin Orta Doğu'da İran bataklığına saplanmasıyla birlikte Ukrayna'nın düşmesinin an meselesi olduğunu ve sonrasında artık işe yaramayan NATO'nun kendilerini koruyamayacağını ve daha önemlisi Rusya'nın aynı dili konuşup kan bağı bulunan Ukrayna'ya davrandığından çok daha acımasız bir şekilde saldıracağından korkuyorlar. Bu yasa bu yüzden çıkartıldı. Almanların çıkarttığı bu yeni yasa resmen 2. Dünya Savaşı sırasında çıkartılan yasaları andırıyor dostlar. Bunun üzerine bir de Avrupa Birliği'nin artık dağılma çizgisine girdiğini, enerji ve ekonomik krizi de eklediğinizde tablo Avrupa ve Almanya için oldukça karanlık vaziyette. Videolarımı takip edenler bilir, ben bunu aylardır söylüyorum ama beni bazen komplo teorisyeni olmakla bile itham ettiler, şimdi sonuç ortada. Kendisi de bir Yahudi olan Zelenski ise ülkesinde savaşacak asker kalmamasına rağmen Rus dronlarını durdurması için 21 uzman askerini Orta Doğu'ya gönderdi. Ama ve lakin Rusya'nın verdiği milimetrik uydu bilgileri sayesinde İran nokta atışıyla hepsini imha etti. Sadece bu bilgi bile mevcut Ukrayna rejiminin kimin kontrolünde olduğunun en büyük ispatıdır. Bu arada Netanyahu bir ay önce İran'daki rejimi bir haftada değiştirme hayali ve Epstein dosyalarıyla ABD'yi de devreye sokarak İran'a alışkın olduğu savaş suçlarını da işleyerek saldırdı ama İran'daki rejim daha da sağlamlaşırken bu defa İsrail halkı Netanyahu'yu fellik fellik devirmek için arıyor ve kitlesel protesto gösterilerine başladı. Yaşanan savaşın yıkıcı etkileri aralıksız İsraillerin üzerinde bir baskı oluşturuyor. İsrailler de bu sebeple kendilerinden köşe bucak kaçan Netanyahu'yu her yerde arıyor. Netanyahu'nun etrafındaki çember gittikçe daralıyor. Her an sürpriz haberler gelebilir. Buna hazırlıklı olun. Boş konuşmuyorum. Dostlar, gördüğünüz gibi bu savaş artık İran-ABD-İsrail savaşı olmaktan çoktan çıktı. Rusya-Ukrayna savaşıyla birleşti. Kademe kademe Körfez'i içine alıyor. Çin'in de artık devrede olduğunu kimse saklamıyor ve Ukrayna'nın düşmesiyle birlikte Avrupa'yı sarması an meselesi. Kendinizi manen buna hazırlayın. Bu savaş en az 2-3 sene sürecek ve genişleyecek. Sonrasında da dünyadaki tüm güç dengeleri ve sistemler değişmiş olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.